Benim bu kapakta asıl dikkatimi çeken şey arka planda gizlenmiş sinsi bir detay. İşte karşımızda 2022 Economist dergi kapağı. Görünürde diğer yıllara oranla derginin o gizemli görsel şovu bu kapakta göze çarpacak şekilde yansıtılmamış. Biraz daha sade bir kapak çizilmiş. Fakat derinlere doğru indikçe işin rengi de değişiyor. İlk sayısı 1843'te, yanlış duymadınız, bundan yaklaşık 200 yıl önce yayınlanan Economist dergisi her sene çıkardığı yeni yıl sayısının kapaklarıyla gündem oluyor. Ve bu kanalda Economist dergileri hakkında birçok inceleme yapıldı. Bu dergiyi özel kılan şey ise olacakları önceden bilmesi filan değil, geleceği iyi analiz etmesi. Dergi birçok etkeni iyi araştırıp kapaklarında bu analizlerin bir yansımasını sergiliyor. Misal dergi 1988 yılındaki kapak resminde yanan paraların üzerindeki bir kuşu resmetmişti. Buradaki paralar sadece dolardan ibaret değil, birçok ülkenin parası gösterilmişti. Yanmakta olan paraların üzerindeki kuşsa Anka kuşudur. Zaten boynundaki para simgesinde Phoenix yani Anka kuşu yazmakta. Anka kuşu yeniden doğuşu simgeler, öldükten sonra küllerinden yeniden doğan mitolojik bir varlıktır. Dergi burada açık açık yakın bir zamanda bildiğimiz paranın yerini yeni bir parasal sistemin alacağından bahsediyor. Kripto varlıkların. Yukarıdaki başlıkta zaten yeni bir dünya para birimine hazırlanın yazıyor. Bunu 30 sene sonrası yani 2018 olarak öngörmüş olabilir fakat henüz bu değişim yaşanmadı. İşte derginin bu noktada yanıldığını söyleyemeyiz çünkü bu değişim çoktan başladı bile. İşte Economist dergisi bu örnekte olduğu gibi dünyanın değişimini, teknoloji hızını öngörerek realist bir tahminde bulunuyor. Benim bu kapakları inceleme için seçme nedenimse işte tam olarak bu. Şimdi gelelim 2022 kapağına. Kapaktaki görsel toplamda 8 parçaya bölünmüş şekilde sunulmuş ve hepsinin kopya bir yansıması var. Tek bir bölüm hariç. Çin ve ABD başkanları. Onlar birbirine zıt bir şekilde resmedilmiş. Bu da 2022'de Çin ile ABD arasında sıkı bir mücadele olacağını gösteriyor. Girecekleri bu mücadeleler de onların hemen yanlarında konumlandırılmış. ABD ve Çin uzay çalışmalarında, pandemiyle mücadelede, iklim ve enerji krizinde, tedavi sürecinde ve araştırmasında bir yarış içinde olacaktır denmek istenmiş. Hedeflerinde bunların öncelik olacağı belirtilmiş. Tüm bunların hedeflerinde olduğunu nereden anladığımızı anlatayım. Gördüğünüz bu ana şema aslında bir hedef gösterge ekranı. Tam ortasında bu savaş uçaklarında kullanılan ufuk çizgisi ve ufuk çizgisine olan uzaklık göstergesi çizilmiş. Belki bilmeyenleriniz olabilir. Uçaklarda horizon line yani ufuk çizgisi yatay konumda soldan sağa doğru artan, buna olan uzaklıksa aşağıdan yukarıya doğru her iki tarafta eşit olan rakamlardan oluşur. Tıpkı dergi kapağında olduğu gibi. Alt kısım soldan sağa doğru artan, üst kısımsa eşit olan rakamlardan oluşan bir bilgi gösterge ekranı. Bunlar elbette yılları işaret etmekte. 2021, 2022 ve 2023. Genel olarak bu çizim bir savaş uçağının hedefe kilitlenmiş gösterge ekranı gibi durmakta. Hedefte yani merkezde olan şey ise 2022 yılı. Kapak incelenirken aslında birçok farklı teoriye çekilebilecek yorumlamalar yapılabilir. Solda duran pandemi üzerindeki yükselen grafik mesela. Pandeminin artacağı şeklinde düşünülebilir. Ya da başka birçok buna benzer yorumlama yapılabilir. Fakat bunların hiçbiri gerçekçi olmazdı. Burada büyük resmi görmek gerekiyor. Resimdeki saat kadranındakine benzeyen kırmızı çizgiler elbette zamanı göstermekte. Bu da yıllık çıkan bir kapak olduğuna göre bölünen bu dilimlerin mevsimleri gösterdiğini düşünebiliriz. Dikkat ettiyseniz bazı kripto varlıkların logoları çizime yerleştirilmiş. Sağ üstte Cardano, solda Bitcoin, alt kısımda Ethereum ve Litecoin gibi. Resmin yine bazı yerlerinde kripto varlıkların alçalan ya da yükselen değerlerini gösteren grafikler görülüyor. Örneğin yükselen ya da düşen mum veya çizgisel grafikler. Genel resme bakınca sonbaharda yer alan bu grafikten kripto varlıkların 2022 sonunda büyük bir yükseliş yaşayacağını varsayabiliriz.
Bunun tam zıttında duran ve doğaya yararlı olan pil logosu 2022 yılında elektrikli araç üretimine büyük önem verileceğini gösteriyor. Haberlerde denk gelmişsinizdir, artık çoğu araba markası elektrikli araç üretimine geçmekte ve dizel araçların üretimi bitmektedir. Kapakta bir roketin alt kısmının resmedildiğini görüyoruz. Bunlardan birinde Bitcoin simgesi, diğerinde ise Litecoin simgesi var. Bildiğiniz gibi 20. yüzyılda Amerika ve Rusya uzay yarışına girmişti. O savaşın kazananı Amerika olmuştu. Ay'a çıkılıp çıkılmadığı gibi yıllardır süren bir tartışma da var. Bu konuda yaptığım 2 videoyu kanaldan izleyebilirsiniz. İşte tıpkı bu uzay yarışı gibi 21. yüzyılda kripto varlıkların yarış halinde olacağı logoların buraya yerleştirilmesiyle vurgulanmış olabilir. Resmin tam merkezinde işlemcileri veya çipleri görüyorsunuz. Bu da başka bir savaş yöntemi. Hepiniz biliyorsunuzdur, artık teknoloji çağında yaşıyoruz ve hemen hemen her şey bir bilgisayar sistemine bağlı. Yani teknolojiye bağımlıyız. Artık ülkeler arası siber savaşlar yapılıyor. Her ülke saldırılara karşı siber savunma sistemleri için milyarlarca dolar harcıyor. İşte bu çiplerin ya da işlemcilerin her neyse tam olarak merkeze konmasının sebebi de bu. Resimde her iki tarafta mikroskop, şırınga ve pandemi görselleri bulunmakta. Dergi 2022'de dünyanın pandemiyle yine mücadele içinde olacağını özellikle vurgulamış. Benim bu kapakta asıl dikkatimi çeken şey arka planda gizlenmiş sinsi bir detay. Resmin arka planı kırmızı ve açık gri tonlarında seçilmiş. Bu bana Resident Evil filmindeki bir şirketin logosunu hatırlattı. Filmdeki Umbrella şirketinin logosu. Bakıldığında oldukça benzer olduğunu söyleyebilirim. Yine 8 dilime bölünmüş açık gri ve kırmızı renklerde çizilmiş bir logo. Aynen 2022 dergi kapağındakine benzer şekilde. Peki filmdeki konu neydi? Benim önerim dünyanın sonunu getirelim. Ama kendi şartlarımızla. Önceden planlanmış bir kıyamet. Dünya nüfusunun temizleneceği ama altyapısı ve kaynaklarının zarar görmeyeceği bir kıyamet. Filmin bu bölümünde dünyanın bu gidişle ömrünün çok uzun olmayacağından ve bu yüzden planlı bir sonla dünyayı kurtarabileceklerinden bahsediliyor. Bugün böyle ya da benzeri bir plan yapılıyor mu bilmiyorum, fakat pandemi döneminde olduğumuzdan eminim. Ve Çin ile ABD bu konuda en yetkili iki ülke, yani şirketin sahipleri. Dünya ikiye bölünmüş durumda, tıpkı derginin de gösterdiği gibi. Ve bizler onların dünyamız için planladıklarını yaşayacağız gibi görünüyor. Bana destek olmak istiyorsan kanala abone olmayı ve videoyu beğenip yorum yazmayı unutma. Ben Nigma. Görüşmek üzere.